Bugün yanımda Beşiktaşlı eski milli futbolcu ve Şişli'nin demirbaşı olan Aktif Gym'in kurucusu Fatih Dilaver var. Fatih Bey, nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Yani bugün mutluyum. Beni kanalına davet ettin. Birlikte sohbet edeceğiz. Açıkçası benim hakkımda ne söyleyeceksin girişte, onu da merak ediyordum. Güzel bir giriş oldu. Teşekkürler. Ben de kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Sizinle çok fazla vakit geçirme fırsatım oldu. Hem antrenmanlarda hem işte yıllardır bir ahbaplığımız var. Ben size açıkçası hayranım. Hani çok beğeniyorum duruşunuzla, işte geçmişinizle, kariyerinizle. Ondan dolayı da bu teklifimi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Yani güzel düşüncelerin için ayrıca ben yine sana teşekkür ediyorum. Birlikte tabii uzun zamandır antrenman yapıyoruz. Orada zaten seninle birçok alanda sohbetlerimiz oluyor. Ve bu sohbetleri bu alana taşımak da çok güzel olacak. Çünkü çok ilginç konulardan bahsediyoruz. Ben açıkçası seninle birlikte antrenman yapmaktan, sohbet etmekten çok keyif alıyorum. Ve umarım bizi dinleyenler de bizim sohbetlerimizden hoşnut olacaklar diye düşünüyorum. Bence olacaklar. O zaman hızlıca başlıyorum. Sizi sizden dinlemek isterim. Hani özellikle futbolcu kariyerinizi biraz anlatabilir misiniz? Tabii. Şimdi ben öncelikle aslen Karadenizli bir aileden geliyorum. Trabzonluyum. Zaten Trabzon deyince hemen insanların aklına futbol geliyor. Yani her yetişen yeni genç çocuk, erkek çocuk futbolla mutlaka ilgilenir. Tabii Trabzonluyum ama ben doğma büyüme İstanbulluyum. İstanbul'da doğdum. Sarıyerliyim. Sarıyer Rumeli Kavaklıyım. Orası da böyle küçük bir köydür ama böyle futbolcu fabrikası gibidir. Çok ünlü eski futbolcular oradan mesela yetişmiştir. Yani aklıma ilk gelenler mesela Cemil Turan, işte Bora Öztürk, Yasin Sülün gibi böyle önemli oyuncular Rumeli Kavak'tan çıktı. Biz de orada büyüdük. Yani benim gençliğim orada geçti açıkçası. İlk etapta Sarıyer'de okul takımında, ortaokul takımında böyle keşfedildim ben. Benim babamın bir gazeteci arkadaşı vardı. O Beşiktaş kulübünde oynayan, antrenörlük yapanlardan bir kişiyi biz izlemek üzere davet etti. Bizim bir okul takımı maçında izledi bu antrenör kişi ve beğendi bizi ve Beşiktaş takımına seçildim ben. Yani 13 yaşındaydım. İşte yaklaşık bir sene boyunca böyle antrenmanlara gittim. Hemen kadroya giremedik tabii. Yani yedek rezerv takımı gibi bir takım vardı. Orada ardından takıma seçildik ve orada Beşiktaş kulübünde A takıma kadar devam eden bir süreç oldu. Fakat sonrasında belli sebeplerden dolayı kulüpten ayrılmak zorunda kaldım ve işte kariyerim profesyonel liglerde devam etti. Tabii bu aşamada 18-19 yaşlarındayken bir yandan da sporla da ilgileniyorduk. O zaman Marmara Spor Akademisi, bilirsiniz, Anadolu Hisarı'nda olan Marmara Besyo ismiyle bugünkü Marmara Spor Bilimleri Fakültesi. Ona da girdim o dönemde. Bir dönem ikisi beraber yürüdü diyebiliriz. Tabii bu Beşiktaş futbolculuk kariyerimde çok önemli teknik adamlarla da çalışma imkanına sahip oldum. Özellikle Serpil Hamdüz'ün bu alanda yani bir ekol, bir deha yani. Çünkü yurt dışında çok önemli eğitimler almış ve onu Beşiktaş kulübüne taşımış bir kişi. Ve onun aracılığıyla milli takım forması da giyme fırsatına sahip oldum ben. Yani genç milli takımlarda defalarca oynadım ve Avrupa şampiyonalarında da bulundum diyebiliriz. Peki Serpil Bey'in döneminde sizin birlikte oynadığınız en ünlü futbolcular hangileriydi? Yani Beşiktaş kulübünde açıkçası çok yetenekli oyuncular vardı bizim o altyapı ekibinde ama direkt yani spesifik olarak birini söyleyecek olursam Sergen'dir. Sergen Yalçın. O tabii bizden daha önce Beşiktaş kulübünde oynamaya başladı. Çünkü 2 yaş büyüktür benden. Sonrasında da zaten çok iyi bir kariyer yaptı Sergen. Sergen'i ben aşağıdayken de çok beğenirdim. Mesela o PAF takımda oynuyordu. 18 yaşındaydı. Ben de 15-16 yaşlarında yeni PAF takıma çıkmıştım. Bizde böyle biraz ufak tefektim ben ama kuvvetliydim, çabuktum. Daha erken çıkardılar beni milli takımlarda da oynuyordum. Başlangıçta kulübede oturduğum zamanlar oldu. Onu izlerdim ben mesela. Özel bir oyuncuydu, belliydi yani. Hatta bir maçta İzmir'de Karşıyaka'yla oynuyoruz. Mesela aklıma geldi şimdi, onu söyleyeyim. Atatürk Stadı'ndayız. Ben kulübedeyim. İzliyorum. Sergen kornerden topu aldı. Bir arkadaşımız ona pası verdi. Çizgi üzerinde böyle 2 kişiye bacak arası attı. Geçti, ondan sonra topu çatala vurdu. Hiç unutmuyorum mesela. O zaman 18 yaşındaydı. Yani gerçekten zaten onu konuşmaya gerek yok. Kendini kanıtlamış. Çok yetenekli bir oyuncuydu. Yani Sergen diyebiliriz. Sonrasında da bizim dönemden Yasin vardı mesela. Yasin Sülün. Yasin de bizim semtimizin çocuğudur. Rumeli Kavaklıdır. Açıkçası onun
Beşiktaş kulübüne gitmesinde ön ayak olan kişilerden biriyim ben. Yani biz iki kardeşiz zaten, sen bizi tanıyorsun. Biz onu önerdik Beşiktaş kulübüne. Ve zaten Yasin de çok yetenekli bir oyuncuydu. Daha sonradan farklı bir oyuncuya evrildi Yasin. Yani A takım seviyesine geldiğinde defansif bir orta saha gibiydi. Ama küçük yaş gruplarında yani Sergen'in sağ ayaklısı gibiydi. Yani çok üst düzey oyun zekası olan, becerileri yüksek, adam eksiltebilen, gol yapabilen bir oyuncuydu Yasin. O yüzden biz onu tavsiye etme ihtiyacı hissettik Beşiktaş kulübüne. Ve o da sağ olsun yıllar sonra mesela bir gazeteye, bir dergiye verdiği şeyde, demeçte bize teşekkür etti mesela. Beşiktaş kulübünde işte başlamama işte Fatih abi ve Gökmen abi sebep oldu şeklinde. Bizim de hoşumuza gitti tabii böyle şeyleri duymak. Bizi mutlu ediyor. Yani Yasin ve Sergen'i soruna cevap olarak ilk etapta söyleyebilirim. Peki Serpil Bey sizi hangi pozisyonda oynatıyordu? Şimdi bizim Beşiktaş'ta oynadığımız dönemde Beşiktaş A takımı Gordon çalıştırıyordu. Gordon Mill. Tabii 4-4-2 sistemi vardı o zaman. 4 savunma, 4 orta saha, bir de 2 forvet oynuyordu. Şimdi defansta o zaman tandem sistemi yok. Yani önlü arkalı oynuyorlardı. Eskiden liberolu, stoperli sistem vardır. Hani yaşça benim yaşlarımda olanlar bunu iyi bilirler. Yani 2000'lerden öncesini diyelim şimdi. Liberolu, stoperli. Orta sahada da yine benzer bir sistem oluyordu. Yani 4 orta saha oluyordu. Birisi savunmaya yönelik, birisi hücuma yönelik. Hücuma yönelik oyuncu Sergen olurdu. Yani 10 numarayı giyiyordu. Ben ise forvetteki 2 oyuncudan biriydim. Yani genelde uzun bir oyuncu olurdu. Uzun boylu. İşte yüksek toplara çıkıp sağa sola indiren. Ben de onun etrafında o düşen topları alıp çabukluğumla işi bitiren oyuncuydum. Yani o pozisyonda oynatıyordu. Bir de özellikle şey diyordu bana Serpil Hoca. Yani sen çok hızlısın, sol ayağın çok iyi ve gol becerin yüksek diyordu. Ve o mevkide aslında oynadık Beşiktaş kulübünde uzun yıllar. Ne kadar ilginç. Mesela şimdi baktığınızda hani sizin az çok maçlarınızı izledim halı sahada. Ya ben derim ki Fatih Bey büyük ihtimal 10 numarada işte attacking midfielder diye oynatıyorlardır diye düşünürüm. Ama sizi o zamanların farklı formatında direkt olarak bugünün Agüero'su gibi konumlandırmışlar. Evet. Çok ilginç. O zaman futbol bayağı değişmiş baktığınızda aslında. İşte formasyon anlamında işte tandem defans artık. Tabii. Hani hayatın bir gerçeği gibi. Futbol ön taraf daha böyle İbrahimovic gibi, Haaland gibi forvetlerle dolu. İlginç yani çok şey. Evet. Orada peki mesela Serpil Hoca'nın farkını orada hissettiniz mi? Kişiye göre, böyle kişinin meziyetlerine göre sanki sahada onları konumlandırıyormuş gibi geldi. Kesinlikle öyle. Yani Serpil Hamtüz'ün yani onun için de ayrı bir paragraf açmak lazım. Yani gerçekten de yani Türk futbolunun gelişiminde çok önemli etkisi olan teknik adamlardan bir tanesi. Belki de tek parmakla gösterecek kişidir Serpil Hamtüz. Yani ben mesela Serpil Hoca'nın dışında birçok antrenörle çalışma fırsatına sahip oldum. Yani işte Christoph Daum'la antrenmana çıkma imkanım oldu mesela. Gordon'u gördüm. İşte başka Türk antrenörlerle, Rasim Kara'yla mesela çalışma imkanı buldum. Bunun gibi birçok profesyonel takımlarda başka hocalarla çalışma imkanı buldum ama Serpil Hamtüz'ünü bambaşka bir yere koyuyorum. O gerçekten bu işin dehasıydı. Hiç kimsenin düşünmediği şeyleri bize yaptırıyordu mesela. Ya bizim mesela düşün, serbest vuruşlar, ölü toplar, duran toplardan özel taktiklerimiz vardı küçücük yaş gruplarında. O taktiklerle, çalışmalarla biz goller buluyorduk sahada mesela. Ben hala şu anda bile mesela şu Veteranlar Ligi'nde top oynuyorum, sen biliyorsun yaşlarda. Hala bunlar Türkiye'de oturmamış şeyler. Yani oyuncular nereden, nasıl, neler yapacağını bilmiyorlar. Pozisyon bilgileri eksik. Serbest vuruşları nasıl kullanacağını bilmiyorlar. Biz onu daha 12, 13, 14 yaşlarında Serpil Hamtüz'ünle beraber yapıyorduk. Bu sadece bir tanesi. Ve o mesela oyuncuların bireysel özelliklerini de çok iyi fark edip doğru yerde oynatıyor. Bu da çok önemli. Yani oyuncuları izlersiniz bir antrenör olarak. Bir oyuncunun en yararlı olabileceği mevkiyi bulup onu orada kullanmak çok önemli. Yani benim durumumda da böyle oldu. Ben mesela kısa boylu ve çabuk oyuncu olduğum için kenarda da oynayabilirim. Yani açıkçası orta sahanın her yerinde veya işte sol çizginin her tarafında oynayabilecek özelliklerim vardı benim. Oynayabilirdim ama beni bu ayağımdaki işte meziyet ve gole yatkınlığımdan dolayı orada kullandım defalarca. Ama tabii şimdi bunu da daha önce konuştuk.
Bu da belki benim gelecekteki kariyerimle ilgili de negatif bir şey de oluşturdu açıkçası. Evet. Belki orada çok yararlı oldum ben. Beşiktaş Kulübü altyapı seviyelerinde çok şampiyonluklar aldı bizim zamanımızda. Yani kulübe o anlamda çok yararım oldu ama kendi kariyerim açısından çok yararlı olmadı. Neden? Çünkü A takım planlamasını düşündüğümüzde ne diyebiliriz? Şimdi üst tarafta kimler oynuyor? Metin Ali Feyyaz, efsane üçlü. Onların hemen arkasında Şifo Mehmet oynuyor. Sergen A takıma çıkıyor. Gene o da aynı mevkide oynuyor. Fanny Madida var. Les Ferdinand geldi. Bu tip böyle önemli oyuncular. İşte benim sol tarafa Mirkela diye bir oyuncu transfer ettiler Beşiktaş Kulübü'nde. O mesela benim önümü kesti gibi. Bu tip şeyler oldu. Ben mesela forvet oyuncusu değil de Beşiktaş'ta sol kanatta geleceğe dair bir planlama yapmış olsaydım belki de Beşiktaş Kulübü'nde 15 yıl o sol kanatta oynayabilirdim. Açıkçası benim lisedeyken bizi çok beğenen, beni özellikle maçlarıma sürekli gelen bir hocam vardı. O bana sürekli bunu tavsiye ederdi. Evet, sen çok yetenekli bir oyuncusun. Çok üst düzey bir oyuncusun ama sen Beşiktaş'ta sol kanatta oyna derdi bana. Ben de bunu gencim ya, ben şimdi hep böyle iddialı bir yapıya sahibimdir her zaman. Hep oynadığım zaman en iyisi olmak istiyorum, takımın en iyisi. Ama o zaman düşünemiyorsun şimdi. Gelecekte şimdi önünde belli kariyerli oyuncular var yani. Şimdi onları hemen ekarte etmem mümkün değil ki. Belki sol tarafta oynamayı kabul etseydim, orada işte öyle bir kariyer yapabilirdim. Çünkü Beşiktaş yıllarca, yaşı işte 40'ın üzerinde olanlar hatırlarlar, yıllarca sol kanada oyuncu aradı. Sol kanat oyuncusu aradı. Halbuki ellerinde benim gibi bir adam vardı. Ama işte burada tabii yani şu da çıkıyor. Yani yeni gençler yetişiyorlar tabii. Kariyer planlaması yapıyorlar. Burada işte gençleri yönlendirebilecek iyi antrenörlerin, rehberlik yapacak iyi mentörlerin önemi ortaya çıkıyor. Çok önemli yani kariyer planlaması için. Orada mesela şöyle bir şey sormak isterim. Şimdi antrenör elindekiyle helva yapmaya çalışıyor, evet, kazanmaya çalışıyor. Evet. Ama menajer direkt olarak ticari baktığı için ve direkt tek bir futbolcuyla ilgilendiği için sanki menajer o konuda yönlendirebilirmiş gibi. Bir de futbol bilgisi olan bir menajer. Tabii futbolun içinden geliyor olmalı yani ve işte onu tavsiye edeceği takımdaki durumu da iyi bilmesi lazım. Tabii. Şimdi bir de yani şimdi konumuz gene buraya geldi. Bir futbolcunun kariyer planlamasında seçeceği takım da çok önemli. Yani burada çok birçok faktör var takım seçerken. Şimdi seçtiğiniz takım belki sizin karakteristik yapınıza uygun olmayabilir. Hedeflerinizle örtüşmüyor olabilir. Ben bunu yaşadım mesela Beşiktaş Kulübü'nden ayrıldıktan sonra. Ne diyebiliriz? Beşiktaş takımındayken biz her maça içeride dışarıda kazanmak için çıkıyorduk. Evet. Hatta bizim bir şeyimiz vardı, sloganımız vardı. Serpil Hamdüz'ün bize bunu ezberletmişti. Biz Avrupalıyı Avrupa'da yenmek istiyorduk. Bize minik takımdan itibaren bunu aşılamıştı. Avrupalıyı Avrupa'da yenmek. Bunu söylerken Türkiye takımları Avrupalılardan 8 tane falan yiyordu milli takım maçlarında. Her maçta biz hezimetle dönüyorduk. Ki biz bunu orada yapmaya başladık. Yani Beşiktaş Kulübü'nde yapmaya başladık. Sonra genç milli takımlarda bunu başardık. Yani Türk oyuncuları aslında yetenekli oyuncular. Sadece bizde ne problem var? Organizasyon problemi var. İyi eğitilmiyoruz. Bir de sabırlı değiliz. Değil mi? Sabır olmadığı için de çabuk kararı değiştirebiliyoruz. O yüzden oyuncuların takım seçimleri çok önemli. Ben mesela Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra birkaç Süper Lig takımından teklif geldi. Ya 18-19 yaşlarındayken ya parayı ön planda tuttuk biz mesela. İşte ailemiz bizi yanılttı. Bir an önce para kazanmak istedik. Halbuki genç oyuncuların, şu anda onlara benim tavsiyem, genç oyuncuların öncelikle kendilerini kabul ettirmeleri önemli. Yani ortaya bir şey koymaları, bir değer yaratmaları, ondan sonra parayı konuşmaları lazım. Biz çünkü milli takımlarda aşağı yukarı 20-25 kez ben milli takımlarda oynadım. Şöyle düşündük. Birçok zaten kariyeri biten milli oyuncuların da şeyi bu. Yani ben futbolcu oldum, ben yaptım, artık para kazanmalıyım. Ama öyle değil. Yukarıdan aşağı bakıldığında teknik adamlar ne düşünüyorlar? Bunlar gelecek vaat eden genç oyuncular. O yüzden öncelikle oynayabileceğin, hedeflerinin gittiğin takımla uyumlu bir hedefleri olan takımlara gitmemiz lazım. Yani oynayabileceğimiz takımlar olması lazım. Seninle konuşuyoruz. Mesela bir ayakkabı dükkanı bile olsa, değil mi? En başta hangi ayakkabılar satılır? Vitrinde olanlar satılır, değil mi? Yani dolayısıyla bir futbolcu da gittiği takımda oynayabileceği bir takıma gitmesi lazım öncelikle.
Orada mesela sizin hikayenizden yola çıkarsak siz ne kadar başarılı ve kabiliyetli olsanız da işte A takımda çok ultra, olağanüstü futbolcular olduğu için 3 yıl arda arda şampiyon oldukları için bir türlü oradan sıyrılamadınız. Evet. Ama belki işte o bir pozisyon değişikliği olsaydı dediğiniz gibi aslında şöyle birkaç fırsat da oldu. Yani biraz benim üzerimden gidiyoruz tabii burada. Birkaç fırsat oldu. Şimdi güzel bir hikaye. Evet. Yani Beşiktaş'tan mesela nasıl ayrıldık biz? Ben mesela 92-93 sezonunu düşünelim. O sene Beşiktaş 3 kupayla sezonu tamamladı. O senenin mesela açılış kadrosuna baktığımız zaman her sezon takım açılış yapar ya, seyircisinin önüne çıkar. Oradaki fotoğrafta en önde olan oyunculardan biriyim ben. Yani gelecek vaat eden oyunculardan. Yani ben o resimleri hala saklarım, bulunur yani. Çok önemli bir aslında kariyer var. Ama sonrasında böyle biraz üzücü bir şekilde Beşiktaş'tan ayrılma durumu söz konusu oldu. Yani bununla ilgili tabii detayları çok iyi bilemiyorum ama yani bizim mesela bonservisimi benim bir ikincilik takımına sattılar. Bana kimse bir şey sormadı mesela. Tam ben A takımda oynamayı planlarken o sezon açılışındayım yani. Kariyer planlamasında varım ben. Serpil Hamtüz'ün konuşmuş, beni tavsiye etmiş. Hatta bana söyledi birebir. Sen artık oynayacaksın. Sonra birden Kartalspor 2. Lig'den, o zaman Süper Lig değil, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig var. 2. Lig'den bir telefon geldi. Başkan aradı. İşte biz seni aldık. Ben de şaşırdım. Nasıl olur? Tamam. Evladım biz seni aldık. Gel oturalım konuşalım. Fiyatta anlaşalım. Mukaveleyle imzala. Yapacak bir şey olmadı. Mecburen gittik. İmzaladım ben. Hatta bir peşinat aldık. Biraz buruk bir sevinç oldu. Tamam biraz para kazandık ama yani hayallerimiz geride kalıyor. Yani Beşiktaş'ta oynama hayallerim vardı benim. Sonrasında belki daha farklı kulüplere de Avrupa'ya da gidebilirdik. Yani öyle hayallerim vardı ama onlar bir anda bitti. Çok ilginç, aynı gün, bunu ben seninle konuşmadım. Aynı günün akşamında sözleşmeyi imzaladık, evde oturuyoruz ailece. O zaman ev telefonları işte var, cep telefonu falan yok. 92-93 senesinde. Ev telefonu çaldı. Christoph Daum'un yardımcısı Bahattin Hoca vardı. Bahattin Baydar, belki duymuşsunuzdur. Beni istedi telefonu. Ben aldım telefonu. Buyur hocam dedim. Fatih'im sana çok güzel bir haberim var dedi. Buyurun hocam dedim. Sen dedi bavulunu hazırla, pasaportunu hazırladık biz. İsviçre ve Almanya kampına bizimle geliyorsun. Beşiktaş kulübüyle. Çok ilginç değil mi? Evet. Teknik heyetin benim bonservisimin satılmasından haberi yok. Haberi yok. Beni kariyer planlaması olarak gelecekte oynatmayı düşünüyorlar. O yüzden kampa davet ediyorlar. Şimdi benim orada kulüpten yani ayrılma durumum oldu ve ondan sonrası kariyer işte inişli çıkışlı bir şey oldu. Yani 2. ligler, 3. ligler gibi devam etti. Şimdi burada şu önemli. Dedim ya ben Beşiktaş kulübünde biz hep kazanmak için oynuyorduk. Ama gittiğimiz diğer kulüplerde, işte Anadolu kulüpleri, İstanbul'un diğer küçük kulüplerinde orada öyle bakmıyorlar mesela. Yani deplasmanda berabere kalıyoruz mesela. Otobüste herkes sevinerek dönüyor. Ben şaşırıyordum yani. Niye seviniyoruz ki biz? Kazanamadık maçı. Veya işte içeride diyelim şampiyonluk maçı var, berabere kaldın, yenilmedin, seviniyorlar falan. Yani bu benim oyun görüşümü, vizyonumu aşağıya çekti. Yani onlara benzemeye başladım ben zamanla. Yani her gittiğim takımda mesela parmakla gösteriyorlardı. Yani senin burada ne işin var? Sen çok yetenekli bir adamsın. Burada ne işin var? Tanıyorlardı zaten çoğu bizi. Ama zamanla ne oldu? Artık oranın oyuncusu olduk. O yüzden genç oyuncuların mesela kariyer planlaması yaparken seçtikleri takım çok önemli. Yani futbola nereden başlarsan kariyerin o şekilde ilerler. Mesela amatör kümede bir takımla başlıyorsan ileride profesyonel olman çok zor. Amatörlükten profesyonelliğe geçmek. Çünkü hangi ligde oynuyorsan seni o sınıfa sokuyorlar. Mesela ligler arasında ciddi bir tempo farkı var mı? Zaten ligler arasındaki farkı belirleyen, kaliteyi belirleyen şey bu. Tempo. Oyuncu temposu. Ben mesela Beşiktaş'ta oynuyordum. PAF takım kaptanıydık Sergen gittikten sonra. Kaptanıydım. Yani Türkiye içerisindeki liglerde çok rahat işi götürüyorduk. Ne zaman milli takıma gidiyordum, orada benim 10. dakika böyle dilim dışarı çıkıyordu. Yani öyle bir tempo oluyordu ki orada. Yani çünkü o seviyede ülkelerin en iyi oyuncuları var. Bir şekilde daha sonrasında adapte olduk tabii o tempoya. Çünkü milli takım seviyesindeki antrenman tempoları da çok yüksek.
Yani senin nabzın diyelim 160-170 ile sen Türkiye'de oynuyorken orada 190-200'lere vuruyor nabız. Yani o şeyi aerobik kapasiteyi de geliştirmen lazım. Ona yönelik antrenmanlar yapman lazım. Dolayısıyla ligler arasındaki farkı belirleyen şey tempodur. Hem futbolun temposu hem senin bireysel tempo. Şimdi ne oluyor? Diyelim bir Süper Lig oyuncusu bir alt lige gittiği zaman otomatikman tempo düşüyor. Tekrar o oyuncunun üst tarafa gelmesi zor. Mesela 1. Ligde oynayan, Süper Lig'de oynayan bir oyuncuyu düşün. Bir alt lige gittiği zaman 2. sınıf oyuncu kategorisine giriyorsun sen. Bir alt lige gidersen 3. sınıf oyuncu oluyorsun. Bu sefer seni transfer etme söz konusu olduğunda diyor ki ya bu 3. lig oyuncusu. Ben bunu yaşadım genç milli takımlarda. Ümit milli takıma gidiyorum ben Beşiktaş'tan. Kartalspor'a transfer oldum. Ondan sonra Ümit milli takıma çağrılmadım ben. Benim yeteneklerimde bir değişiklik olmadı ki. Ama kulüp değişti. O yüzden yani takım tercihleri bulunduğumuz yerler çok önemli. Evet. Orada peki mesela kondisyon anlamında hani şimdi futbolun teknik tarafına, taktik tarafına çok bakıyoruz ya genel olarak. Evet. Ama kondisyon tarafına bazen bakmıyoruz. İşte bunu Arda Güler'de de görüyoruz. Evet, işte Real Madrid transfer oldu. Bir yılı bence tamamen fitness kabiliyetlerini arttırmak için geçti. Kesinlikle öyle. Orada mesela ne önerirsiniz genç futbolculara? Çünkü sanki biraz o tarafı umursamıyorlar gibi geliyor. Evet. Yani ben özellikle bizim mesela Şişli'de biz gym işletiyoruz ya. Oradaki çevredeki futbol takımlarıyla da böyle şeyimiz oluyor sürekli, diyaloglarımız oluyor. Genelde yeni yetişen gençlere baktığımız zaman yani fiziksel yetersizlikleri var bir defa. Bir defa kiloları düşük. Adam 50 kiloyla, 55 kiloyla futbolcu olmaya çalışıyor. Yani boyu diyelim 1.70, 1.75, kilosu 55 veya 60. Bu adam sahada ikili mücadelelerde ayakta kalması mümkün değil ki. Ya da ayakta kaldığını varsayalım, 90 dakikayı çıkarması mümkün değil. Bir süre sonra düşecektir. O yüzden bireysel çalışmalar ön plana çıkıyor. Yani bu atletik performansı arttırmaya yönelik ve kuvveti geliştirmeye yönelik çalışmalar önem ortaya çıkıyor. Dolayısıyla gençler hem dayanıklılık çalışmaları yapmaları lazım, hem fonksiyonel çalışmalar yapmaları lazım. Devamlılıklarını devam ettirecek. Yani devamlılık derken nedir? Bir işi yaptık diyelim, onun devamını getirmek. Yani bir oyuncuyla ikili mücadeleye girdin, omuz omuza vurdun diyelim, topu alamadın, düştün. Tekrar kalktın, tekrar o mücadeleyi sürdürdün, pası attı, tekrar sen onu kovaladın mı? Kovalayabiliyor musun? Yoksa orada bitiyor musun? Ya da kovaladın, kazandın topu. Ondan sonra iyi bir pas yapabiliyor musun? Veya dribling atabiliyor musun? Ya da onu iyi bir şutla bitirebiliyor musun? Bununla yani devamlılık diyoruz biz. Şimdi devamlılık antrenmanları yapmak lazım. Ben mesela görüyorum özellikle amatör küme takımlarında zaten bu yok. Amatör takımlar haftada 1 gün, 2 gün antrenman yaparak maça çıkarak başarılı olmaya çalışıyorlar. Burada yok. Profesyonel takımlarda biraz daha bu iş ciddiye alınıyor ama orada da bu tarz eksiklikler var. Çünkü bu tarz antrenman yaptıracak antrenör yeterliliği konusunda da biz ülke olarak şeyiz yani eksiyiz diye düşünüyorum ben. Kesinlikle. Yani orada daha iyi olabiliriz. Çok daha böyle mesela onu fark edelim hep. Bu konularda bilgili insanlar daha çok özel sektörde oluyorlar. Evet. Mesela takımlarda bazen yani tanıştığım kondisyonerlerle kendi hocalarımı kıyaslıyorum. Kendi hocalarım daha iyi olabiliyor. Evet. Ki aslında diğer tarafın daha iyi olması lazım. Kesinlikle. Bundan dolayı o tarafa çok önem vermiyorlar. Ya benim görüşüm özellikle bu işi yapıyorsa birisi bu konuda araştırmacı olması lazım. Yani bir söz var duydun mu bilmiyorum. Yani başkasının evini görmeyen kişi en güzel ev kendisininki zannedermiş derler. Tamam. Dolayısıyla bizler araştırmacı olmalıyız. Yani bir alanımızın dışına çıkmalıyız. Hatta bu işin iyi yapıldığı yerlere seyahat edip oradaki antrenmanları, sistemleri takip etmeliyiz. Yeni yapılan araştırmaları takip etmeliyiz. Biz hala 30 sene önceki sistemlerle, yöntemlerle işi yapmaya çalışıyorsak, değil mi? Futbolun gerisinde kalabiliriz. Tabii ki 30 sene önceki yöntemler birçoğu doğru ama onlar da futbol artık eskisi gibi değil ki. Çok daha hızlı oynanıyor, değil mi? Eskiden kaleci topu eline alırdı. Bir oraya giderdi, bir buraya giderdi. Oyalanırdı, zaman geçirirdi. Falan. Şimdi öyle değil ki. Şimdi yani çok tempolu oynanıyor. Çok hızlı düşünmesi lazım oyuncuların. Top gelmeden karar vermesi lazım. Bir sonraki hareketi ne yapacağını bilmesi lazım. Ve o fiziksel yeterliliğe de sahip olması lazım. Evet. Eskiden mesela futbolcular, benim zamanımda işte
bir maç boyunca diyelim 7-8 kilometre koşarlardı. Bilemedin 9 kilometre koşarlardı. Şimdi rakamlara bakıyorsun 12-13 kilometre koşuyorlar, 14 kilometre koşuyorlar. Tempo yükseldikçe oyuncu yeteneklerini sergileme konusunda zorlanacak. Dolayısıyla aerobik kapasitesini yükseltmesi lazım oyuncu. Dayanıklılığı tabii bile, yorgunken bile kabiliyetini gösterebilirsin. Bu çok önemli. Çünkü dayanıklılık ve güç her zaman tekniği yeniyor. Tempo yüksek olduğunda. Çok yetenekli olabilirsin. Bir boksör gibi düşün. İki boksör kavga ediyorlar değil mi? Birisi çok daha teknik ama birinci roundda indiremediği zaman öbürü dayanıklıysa onu indiriyor. Şimdi futbol maçı da bunun gibi bir şey yani. Ben Paris Saint-Germain'in yeni yaptığı akademiyi, işte binayı görme fırsatım olmuştu. Hayran kalmıştım. Yani her şeyini düşünmüşler. Psikologları var, diyetisyenleri var. İşte onun dışında ne bileyim profesyonel böyle kendi medya ekipleri kurmuşlar. Her futbolcu için yardımcı olsun diye. Zaten şeylere girmiyorum yani, spor tesisleri 10 numara. Hani böyle her taraftan düşünmüşler. Onu gördükten sonra tam olarak dediğinizi düşünmüştüm. Yani bizde bunu yapacak para var, insan var. Neden yapmıyoruz? Yani işte başkalarının evini görmediğimiz için yani kendi evimiz en iyisi biziz zannediyoruz yani. Ya da bizim evimiz bize yeter mi diyoruz? Çünkü zaten para kazanıyoruz. O para lüks şeyleri almamızı, lüks bir hayat yaşamımızı sağlıyor işte Türkiye'de ve yurt dışında. İstediğimiz yere gidebiliyoruz. Ya bu yeterli ya. Zaten hani para kazandım ben diye düşünüyor da olabiliriz. Evet. Çünkü Türklerde onu ben hissediyorum. Böyle bir yerde hayat kalitesini, standardını oturttuktan sonra artık hırsları ölüyor. Evet. Yani böyle tamam artık ya falan deyip. Bu biraz herhalde tamamen maddiyatçı düşünce tarzıyla alakalı. Halbuki maddi şeylerden daha değerli şeyler var değil mi? Başarılı olmak, birilerinin hayatına dokunmak. Değil mi? Mesela bir genç çocuğu belli bir seviyeden alıp bir yerlere taşımak, onun hayatına etki etmek. Bunlar çok önemli şeyler yani. Biz mesela çocukluğumuzda işte hayatımıza dokunan insanlar oldu. Söylüyoruz burada değil mi? İşte benim hocam bana şöyle söylemişti. Babam bir gün böyle demişti. Diyoruz değil mi? Yani bunlar önemli şeyler yani. Paradan, bana göre paradan, maddi şeylerden çok daha önemli şeyler bunlar yani. İkisi birlikte güzel. Evet. Şimdi Türkiye'de dediğin gibi biz hemen bir şeyi satın alabiliyoruz. Şimdi bakıyorsun kulüplerimize. Şimdi oyuncuyu yetiştirmektense neyi tercih ediyorlar? Hemen bir para verelim, hazır bir oyuncuyu alalım diye düşünüyorlar. Şimdi bu uzun vadede hem kulübe ekonomik bir yük getiriyor. Yanmaz. Değil mi? Hem de o oyuncudan çok kısa süre faydalanabiliyorsun. Bir de risk var. Faydalanıp faydalanamayacağının garantisi yok ki. Bir Falcao örneği var. İşte, evet. Bir sürü örnek var. Bir sürü örnek var. Tabii ki hani yetenekli böyle gençlere örnek oyuncular gelmeli. Mesela kimi örnek verirsiniz? Yani Türkiye'ye gelen mesela çok önemli oyunculardan Anelka vardı mesela. Değil mi? Nicolas Anelka. Tam o geçiş döneminde gelmişti o da. Ama çok klas oyuncuydu. Önemli bir oyuncuydu yani. İşte Hacı'yı ben mesela ayrı bir yere koyuyorum. Hatta tartışmalar yapıyorlar. Hacı mi, Alex mi, Sergen mi falan gibi. Yani ben Hacı'yı o sınıfa koymuyorum. Hacı'yı ben tartışacaksam yanına Maradona'yı koyarım. Kesinlikle. Çünkü Hacı'nın klasmanı o seviye. Hacı muazzam. Çünkü Hacı Romanya'da değil de mesela Brezilya'da veya Arjantin'de olsaydı onların o etkiyi yaratırdı eminim ben. Peki Hacı gibi, Alex gibi futbolcular Türkiye'deki o kulüp sistemlerini geliştirebiliyor mu? Yani bence geliştiriyorlar. Çünkü şimdi Alex'i bir kenara koyuyorum. Hacı üzerinden konuşalım. Hacı 30 yaşındayken Galatasaray'a geldi. Ne zaman geldi? 96 yılıydı herhalde. Ya 95 ya 96 o zamanlar tam hatırlamıyorum. Galatasaray'ın sonraki gelişimine baktığımız zaman değil mi? Yani başarıların üst üste geldiğini görüyoruz. Çünkü o bir oyuncu karakteri var. İnanılmaz bir lider bir yapısı vardı onun. Şimdi o karakter diğer oyuncularda bir özgüven oluşturur. Bu böyledir futbol takımında. Mesela bazı arkadaşlarına güvenirsin sen. Mesela az önce ben Sergen'le oynadığımız ekipten bahsediyordum. Ben 16 yaşındaydım. Biz Sergen'e ben kendime de güveniyordum. Ben de maç kazandırdım ama takımımızda Sergen var diyorduk. O bir özgüven getiriyordu, bir rahatlık getiriyordu. Şimdi Hacı'nın olduğu ortamda da öyledir. Hacı bir şey yapar, bir gol pası atar, bir topa vurur. Veya takımı rahatlatır baskı altındayken. Topu ayağına alır, topu saklar. Rakip ondan alamaz, oyuncular nefes alırlar. Bir de yani şimdi bu adam Real Madrid'de, Barcelona'da top oynamış bir oyuncu. Değil mi? Şimdi oradan da mutlaka
kazandığı şeyleri buraya getirdi. Hatta işte Emre Belözoğlu'nun demeçlerine bakıyoruz. Hacı'den çok olumlu etkilendiğini söylüyor. Ve Galatasaray'ın yapısı değişti mesela ondan sonra. Kazanan winner bir takım haline geldi. Aynen. Ben mesela 90'lı yıllardan önceki dönemlerde çocukluğumda ilginç aslında bu. Çocukluğumda ben Galatasaraylıydım. Çok ilginç bir şey, bunu söylemedim daha önce sana. Böyle Beşiktaş kulübüne gidene kadar, hatta Beşiktaş kulübüne gittikten birkaç sene sonrasına kadar Galatasaraylıydım ben. O zamanlar Fenerbahçe'nin bir şeyi vardı Galatasaray üzerinde. Baskısı vardı. Yani Fenerbahçe her yönde öndeydi. Yani en çok şampiyonluğu Fenerbahçe almıştı. Galatasaray'a karşı ciddi bir maç kazanma üstünlüğü vardı. Yani Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulübü o zaman. Yani başarı anlamında baktığınız zaman. Galatasaray 14 yıldır şampiyon olamamış. Hatta tribündeki tezahüratlara yansımış bu. O zaman ben işte Galatasaray'da oynuyordum. Bunu biliyorum. Galatasaray'ı tutuyordum. Hatta Beşiktaş kulübüne transfer olduk. İlginç bir şey var. Kulübün içerisinde Beşiktaş'ta oynuyorsun. 16 yaş grubu diyelim. Birisi Fenerli, birisi Galatasaraylı, birisi Beşiktaşlı. İçeride böyle aramızda şeyler olurdu falan. Ama zamanla ne oluyor? O Beşiktaş'ta oynamanın getirdiği şey baskın geliyor. Bir de Galatasaray'a ve Fenerbahçe'ye karşı da oynamaya başlıyoruz. Şimdi o Galatasaray'ı tutarak Galatasaray'a karşı oynamak pek şey olmadı. Zamanla o şeyimiz öldü. Şu anda mesela sorsam bana hangi takımı tutuyorsun? Ben bir taraftar değilim. Yani bir futbolcu gözüyle bakıyorum. Ve bu beni daha çok mutlu ediyor. Yani bir tarafta olmak bazı zaman kişiyi stresli yapabiliyor. Benim öyle bir durumum yok. Ben her takıma yakınım. Ben mesela Fenerbahçe şampiyon olursa onunla sevinirim. Trabzon şampiyon olursa sevindik çocuklarla beraber, hep beraber çıktık. Galatasaray şampiyon oluyor. İşte bizim spor salonunda üyeler Galatasaray forması getiriyorlar. Giyiyorum üstüme. hepsinde mutluluğu yaşayabilirim. Bence böyle olmalı yani. Böyle taraf olmak. Siyasi konularda da bu böyle. Başka konularda da böyle. İnsanları aslında ayrıştıran şeyler bunlar. Fatih Bey, peki küçükken özellikle hayal ederken idolünüz kimdi? Yani bizim zamanımızda Maradona'ydı abi. Maradona bambaşka bir oyuncu. Yani biz topu ayağımıza aldığımızda hep Maradona olurduk. Yani beni gerçekten çok etkilemiş bir şeydir yani. Hatta bazen çocuklarla sohbet ediyoruz. Belki biraz konu dışı da olabilir ama 3 tane benim böyle farklı kategorilerde idolüm var. İşte futbolda Maradona, müzikte Elvis Presley, Türk sinemasında da Cüneyt Arkın derim ben hep böyle. İşte Maradona gerçekten çok bambaşka bir oyuncuydu. Maradona mesela Napoli'ye geldiğinde Napoli halkının ona karşı sevgisini gösteren bir film izlemiştim. Sorrentino filmiydi. Dedim ya ne kadar önemliymiş onlar için. Sonra adam o beklentiyi alıp gerçekten realiteye çeviriyor. Gerçekten. Yani tek başına Napoli'yi şampiyon yapıyor. Ki 60 yıl galiba şampiyonluk alamamış bir takım. Aslında şimdi demin Hacı hakkında konuştuk ya. Yani bir Maradona etkisi aslında yaptı Hacı Galatasaray'da. Değil mi? Belki Galatasaray Türkiye Ligi şampiyonlukları alıyordu daha önce ama Avrupa şampiyonluğu, değil mi? Süper Kupa şampiyonluğu geldi. Yani inanılmaz. Değil mi? Demek ki yani bunlar o kalibrede oyuncular yani Maradona. Hacı bir tık daha aşağıda tabii. Maradona bambaşka bir adam ama yani Maradona'nın da böyle muazzam bir şeyi var. Etkisi oldu yani. Ve konusu açılmışken hemen soruyorum. Messi mi Maradona mı? Bunu benim çocuklarla da çok tartışıyorum, konuşuyoruz beraber. Şimdi onlara göre Messi tabii. Yani onlar Maradona'yı canlı izlemediler. Ama bana sorarsan Maradona. Neden böyle? Şimdi Messi'ye bakıyoruz. Gerçekten de hiç kimsenin yapmadığı şeyleri yaptı Messi. Bütün rekorları alt üst etti. Yani öyle goller attı ki Messi. Yani o goller artık sıradan geliyor bize. Değil mi? Böyle driplingler atarak 3 kişiyi 5 kişiyi peşine takarak goller attı. Ama bir şey var, bir fark var. Şimdi Maradona'da bu kadar istatistik yok. Değil mi? Messi belki 500-600 maç oynadı. İşte 700 tane falan 800 tane gol attı. Ama Maradona belki 200, 250, 300 maç oynadı. O kadar da gol atmadı. Ama Maradona, yani şöyle söyleyeyim, Maradona'nın maçı olduğu zaman ben çocukken hatırlıyorum, Dünya Kupası falan böyle televizyonda verdiği zaman sokakta kimse kalmıyordu. Çok iyi hatırlıyorum. Yani Maradona oynayacak, acaba ne yapacak? Yani top ayağına geldiğinde ne yapacak diye böyle hepimiz böyle bir sihirbaz gibi izlerdik böyle. İnanılmaz bir oyuncu. Ve ben şeye benzetiyorum. Yani 2 tane ağaç düşün. Birisinin üzerinde çok fazla meyve var.
Birisinde daha az meyve var ama az meyve olan çok lezzetli. Maradona ile Messi arasındaki fark bence bu. Maradona çok klas. Bambaşka bir oyuncuydu yani. Böyle hani top ayağına yakışıyor. Şöyle topu sürerken şöyle kollarını geri yapıp kafasını kaldırdığı zaman. Yani inanılmaz bir şeydi, idoldü yani. Zaten bazıları onunla çok ileri gittiler, değil mi? Arjantin'de tanrılaştırdılar bile. Yani ben tabii onu tasvip etmiyorum ama yani çok farklı bir adamdı. Sanki o zamanlardaki futbolcuların öyle bir karakteri, bir mitliği varmış yani. Böyle yani çok tanrılaştırılan dediğiniz gibi çok eski futbolcu var. Böyle ama sanki hani Messi de çok iyi bir futbolcu ama eski zamanlara baktığınızda o futbolcular şiir yazıyormuş gibi geliyor. Evet. Yani böyle sanki adamın çay içmesi gibi çok doğal bir şeymiş gibi futbolunu oynuyor. Yani. Şimdiki futbolcuların hepsinde deli gibi disiplin var, evet. Deli gibi çalışıyorlar. Messi bir kere bile profesyonelliğini bozmuş bir adam değil. Hani böyle ondan dolayı belki 500-600 maçı oynayabildi. Hiç sakatlanmıyor. Hiç sakatlanmıyor. Yani. Biraz mekanikleştiriyor tabii futbolu. Yani şimdi o tarafları da çok ağır basıyor Messi. Rakamlarda, istatistiklerde ağır basıyor ama mesele sadece sayı değil yani. Az önce söylediğimiz örnekteki gibi. O lezzet farklı. Mesela ben Ronaldinho'yu da o klasmanda görüyorum. O da bambaşka bir oyuncu. Yani futbolda bazı şeyleri değiştiren adamlar bunlar. Yani, müthiş oyuncular yani. Belki yeri gelmişken böyle bir kadro falan da yapabiliriz, oluşturabiliriz. Bir sorum daha var bununla ilgili. Çünkü çok merak ettiğim bir soru bu. Türkiye'de olduğumuz için bunu sormam lazım. Sormazsak döverler. Hacı mi, Alex mi, Sergen mi? Yani şöyle tek tek belki söyleyelim. Alex evet yetenekli bir oyuncuydu. Ben Alex'i çok izledim. Ama Alex onların bir tık altında kalıyordu. O da istatistik olarak belki hepsinden daha iyi. Yani daha çok gol attı, değil mi? Daha çok asist yaptı. Ama Alex'in temposu biraz düşüktü. Daha yavaş bir oyuncuydu onunla diğerlerine göre. Sergen bunların en tekniği. Bu üçünün en tekniği. Ayağı en yumuşak olanı. Ama Hacı ise en büyük futbolcu bence. Şimdi onun yaptıklarına baktığımız zaman. Mesela bir dönem Galatasaray'da Hacı ile Sergen yan yana oynadı. Hatırlarsak Lucescu'nun zamanında. Değil mi? Hangisi daha ön plandaydı? Hacı ön planda. Belki Sergen'in kariyerinin biraz indiği bir dönem olabilir ama Hacı orada yine liderdi. Mesela Sergen'e de soruyorlar. Hacı mi Alex mi? O da Hacı diyor mesela, bu soruya cevap veriyor. Mesela frikik olduğu zaman topun başına Galatasaray'da Sergen değil Hacı giderdi. Hacı vururdu. Demek ki orada bir fark var ya. O takımın lideri Hacı'ydı. Yani onu ben kenara ayırıyorum. Hani Maradona'yı nasıl bir tarafa ayırıyoruz? Hacı'yı da aynı şekilde ayırıyorum. Çünkü ben Hacı ile Maradona'nın Dünya Kupası'ndaki maçlarını da izledim ben. Mesela YouTube'da merak edenler girip izleyebilirler. Hacı Maradona Arjantin-Romanya maçları mesela. Bakıyorsun. Yani maçın yıldızı Hacı abi. Hacı mi Maradona mı? İşte yine tekrar ediyorum Maradona. Yani bu tartışmasız. Yani tek bir cevap vermek gerekirse Maradona. Sebeplerini konuşuyoruz zaten. Ama yine Hacı'yı da ben yani hep böyle anlatmak istiyorum. Bu adam yani belki diğer oyuncuların 2000 kalori yakarak yaptığı şeyi 100 kaloriyle yapıyordu. 40 metreden bir çakıyor topa 90'a giriyor abi. Şimdi bu kaç tane oyuncuda böyle bir özellik var? Yani bir anda maçı koparabilen bir adam. Hacı'yla pas geçmeyelim. Evet. Monaco'ya attığı golü halen hatırlarım ya. Evet. Ne gol? İnanılmaz. Yani benim çocukluğumun en güzel anlarından birisiydi. Bu arada bir şey de anlatayım. Benimle ilgili Veteranlar Ligi'nde ben şu anda top oynuyorum. İşte 40 yaş üstü liglerde. Orada bir yapıldı, anket yapıldı. Espri olarak beni de koydular bu anketin içine. Hacı mi, Alex mi, Sergen mi, Fatih mi diye. Beni seçtiler. Şakayla karışık. Ama böyle bir şey oldu. Peki mesela o ikisi yabancılara karşı Sergen'i nereye koyarsınız? Hacı ile Alex. Yani Sergen yani yine Alex'in çok üzerinde bir topçu. Oyun zekası bambaşka. Ayak. Yani milimetrik bir ayak vardı Sergen'de. Yani oyun görüşü bambaşkaydı. Hiç kimsenin düşünmediği bir pas atabiliyordu Sergen. Yani Sergen Maradona-vari bir futbolcuydu aslında. Biraz daha fazla istemesi lazımdı. Belki sevmesi lazımdı bazı şeyleri. Onu yapmadı. Yani yeterli gördü. Demin konuştuğumuz Türk kafa yapısı. Yani burada kalmayı yeterli gördü. Türkiye'deki hayatı yeterli gördü Sergen.
Biz Sergen'le aynı odada kalırdık. İşte o çekirdek çıtlardı. İşte at yarışı oynardı falan filan, bunlar yani. Dünyası buydu adamın yani. Ama ertesi gün maça çıkardı, maçı alırdı. Yani öyle bir oyuncuydu. Yani Sergen'in kardeşiyle de ben aynı takımda oynama fırsatına sahip oldum. Gürsoy'la. O da onun ekibinde zaten beraber. Mesela o da çok enteresan. Çok yetenekli bir oyuncuydu ama abisinin gölgesinde kaldı yani o da. O da sağ ayaklı ama çok üst düzey bir oyuncuydu. Ama o da olmadı yani. Belki abisi oldu diye o yeterli gördü bazı şeyleri. Zorlamadı yani. Bize bir ilk 11 kurabilir misiniz? Yani bu bütün dünya Bütün yabancı oyuncularla. Yabancı oyuncular. Kurarız ya. Biraz düşünürsek böyle olarak. Kaleciden başlayarak. Yani kaleye hemen aklıma geliyor mesela. Sovyetler Birliği zamanında Dasaev vardı. Bu dünyanın en iyi kalecisiydi o zaman. Yani öyle gösteriliyordu. Hatta o zamanki Sovyetler Birliği takımı 88 yılındaydı. Avrupa Şampiyonası finalinde Hollanda ile oynadılar. Gullit'li zamanda. 2000'lerin futbolunu oynuyor diyorlardı o Sovyetler Birliği için. Yani modern futbol oynuyor diyorlardı. O takımın kalecisiydi Dasaev. Onu koyarız. Belki bir ikinci birini saymak gerekirse de Buffon'u koyarız. Buffon, evet. Yani bu ikisi arasında belki tercih yapılabilir ama yani Dasaev'i başa koyarız ama Buffon çok daha uzun bir kariyer. Yani kimisine göre o. Yani mesela savunmayı dörtlü olarak kurgularsak sağ tarafa Cafu'yu koyuyorum, Brezilyalı. Tartışmasız. Sol tarafa zaten Roberto Carlos. Ortada iki kişiden bir tanesi Beckenbauer diyelim. Bu Almanların ünlü şeyi. Yanına Baresi'yi koyuyorum ben. İtalya'nın o libero zamanında müthiş bir oyuncuydu o da. Yani top tekniği inanılmaz yüksek. Ceza sahası içinde böyle bacak arası falan atan böyle bir adamdı yani Baresi. Çok yüksek tekniği olan bir oyuncuydu. Orta sahaya kimleri koyuyor? Maradona'yı koyuyoruz. Tabii en başta. Yani oyun kurucu olarak 10 numara. Yanına kimilerinin aklına mesela Zidane gelebilir. İşte başka oyuncular gelebilir. Ben Lothar Matthäus'u koyuyorum. O da izleyenler bilirler. Bilmeyenler de izlesin. Yani tek başına bir takımdı yani. Orta sahada topu taşıyan, dribbling atan, inanılmaz güçlü, toplara müthiş vuran bir oyuncuydu yani. Onu koyuyorum. Sol tarafa 4-4-2 oynattığımız için Ronaldinho'yu koyuyorum. Tartışmasız. Forvet'te Ronaldo Fenomeno ve Pele. Pele'yi yani ona da ayrı bir parantez açmak lazım. Yani gelmiş geçmiş belki en büyük oyuncu kimilerine göre. Neden böyle söylüyorsun diyorlar. Ben Pele'yi oynadığı dönemlerde izlemedim ama duyduklarım, izlediğim kesinti videolarına baktığım zaman bir de video kaliteleri de çok düşük. Bugünkü teknolojilerle onun yaptıkları çekilse bambaşka şeyler ortaya çıkabilir. Ama şöyle bir şey var. Afrika'da bir ülkede iki ülke arasında bir savaş var. Orada da Pele'nin takımı Santos. İşte o zamanlar böyle gösteri maçlarına gidiyorlar dünyanın farklı yerlerine. İşte büyük takımlarla maç yapıyorlar. Santos'un Pele'nin geleceğini öğreniyor o iki ülke Burada yapıyorlar. 3 gün barış ilan ediyorlar. Pele gelecek diye yani. Ateşkes oluyor yani enteresan. Böyle bir topçuydu yani Pele. Pele'ye rezil olmayalım diye. Adam geliyor orada maçını yapıyor. Gidiyor tabii sonradan onlar savaşa devam ama yani en azından böyle bir oyuncuydu yani. Galiba sağ tarafı unuttuk. Bir tane oyuncu evet. Şimdi oraya kimi koyabiliriz? Başka kimler var? Ronaldo Fenomeno'yu koyduk. Brezilya Ronaldo. Evet. Yani şimdi Cristiano Ronaldo aklıma geliyor ama o da yine yani istatistik olarak bambaşka muazzam bir oyuncu yani. Saygı duyulması gereken bir oyuncu. Ama o da mesela oyuncu kariyeri baktığımız zaman karakteristik olarak gittiği zaman çok yetenekli bir oyuncudan daha böyle farklı bir oyuncuya evrildi. Değil mi? Değişti. Evet. Yani mesela 18-20'li yaşlardaki Ronaldo'yla şu andaki Ronaldo arasında fark var. Yani biraz becerileri azaldı. Belki biraz bu şeyle alakalı yani yaptığı antrenman sistemleriyle alakalı. Kilo alması, kas yapısının biraz gelişmesiyle alakalı da olabilir. Farklılaştı. Ben oraya koyacağım ya.
Şimdi aklıma 2 tane oyuncu geliyor. Onun Fiziği ikisinden daha çok ön plana çıktı. fiziği ön planda. Evet. 18-20'den sonra dediğiniz Evet, gibi evet. öyle bir değişim Değişim var oldu, yani. değişim Muazzam bir fizik, muazzam bir kondisyon. Evet. Ama tekniği Evet, biraz mesela birebir adam eksiltme özelliği biraz geriledi bayağı değil mi? geriledi. baktığın zaman. Eskiden öyle değildi yani, ters çalımlar falan. Yani oraya şimdi 2 oyuncu var aklımda. Bir Romario. Çok klas adam. Müthiş bir oyuncu o da. Bir de Rivaldo. Rivaldo çok iyi. Şimdi Bence Rivaldo yani. tamam, ben oraya ben de girmeyeyim. Rivaldo Rivaldo ayrı müthiş bir yani oyuncu. Romario da çok iyi de Rivaldo bence sanki 1-2 gömlek daha üstünde. Tabii şimdi aklımıza 11'i saydık ama bazı oyuncular var mesela. Zico var mesela. Zico. Şimdi yani bu hani ismini söylemeden geçmeyelim yani. Müthiş bir oyuncuydu o da. Beyaz Pele diyorlardı. Yani belki başka birilerine göre o da o kadroda yer alabilirdi. Ya benim düşüncem bu. Tabii yani bizi izleyen arkadaşlar yorumlar kısmına değil mi? Diğer kendi beğendikleri oyuncuları da yazabilirler. Tabii. Peki Fatih Bey, Türk olarak sadece Türklerden oluşan bir ilk 11 sayabilir misiniz? Tabii sayarız ama tabii ben izlediklerimden itibaren yani 80'li yıllardan bu yana izlediğim oyuncular içerisinden sayabilirim bir 11. Kaleye kimi koyarız? Rüştü. Geriye baktığımız zaman 2 tane oyuncu aklıma geliyor. Sağ beki düşünüyoruz. Belki bazıları tepki verecek bana. Sabri. Sol beke gidelim. Türkiye'de iyi sol bekler oldu her zaman. Mesela Hakan Ünsal vardı Galatasaray'da. İşte Abdullah Ercan vardı. Müthiş bir sol bek. Ama sonradan kim geldi? Caner Erkin geldi. Yani şimdi bakıyorum, düşünüyorum. Ya hepsi iyiydi ama Caner yani genç yaşından hala bu yaşa kadar değil mi? Kaç senedir oynuyor ve o kanadı domine eden bir oyuncu. Ve takımı domine ediyor. Yani öyle bir karakter. O yüzden evet. Yani Caner'i koyuyorum. Caner Erkin'i. Defansta Bülent Korkmaz ve yanına o gün veya Alpay. Orada da yine o gün Temizkanoğlu ve Alpay Özalan ikisi arasında. Zor seçim. Kararsız. Sen seçsen mesela hangisini seçersin? Ya ben Alpay'ı seçerdim. Tamam. Çünkü adamın fiziği falan tam böyle o yani ne derler, stoper fiziği. Evet. Şimdi orta sahaya geçtiğimiz zaman orada şimdi orta sahaya 3 oyuncu koyalım. Tugay Kerimoğlu. Çok büyük bir yetenek. Muazzam. Topu ayağına aldığında kafa radar gibi. Topu ayağından almak mümkün değil. Evet. Tugay'ın oyunu yönlendirebilen bir oyuncu. Zaten 30 yaşından sonra değil mi? Adaya gitti. Orada muazzam işler yaptı yani. Çok etkiledi oradaki insanları. Ferguson'un öyle bir lafı var. Evet. Yani bu adam 20'lerinde olsaydı ben Manchester'ı alırdım. Evet. Çok saygı duyuyorum yani Tugay'a. Onun yanına Ünal Karaman'ı koyuyorum. Sergen'i koyuyoruz. Orta sahada oyun kurucu. Ön tarafta Rıdvan, Hami, Tanju. Fatih Bey çok sağ olun. İyi ki geldiniz. Güzel bir sohbet oldu. Umarım nice antrenmanlara birlikte, nice girişimlere, nice bölümlere. Evet, ben de çok teşekkür ediyorum. Yani bu Ron ailesi içerisinde olmak, yani sizlerle zaman geçirmek, antrenman yapmak, yani arkadaşlıklar kurmak benim için de çok güzel. Davet ettiğin için tekrar teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim.